Sevgili dostlar, bugün size farklı ama çok güzel bir börek yapacağım. Böyle peynirlice güzel, içine şöyle birazcığını ayırıyorum bir bardaktan. Anne ne peynir? Kurmuş olduğumuz hamuru biraz da tezgahımızın üstünde toparlayacağım. Bakın çok güzel hamurumuz oldu. Yine de tezgahın üstünde şöyle biraz un atarak toparlamakta fayda var. 5 bardak un koydum. Birazcık da buraya ekledim. Yani 5,5 bardaktı. Kolunu o kadar yormasan anne. Ya yormazsan iş olur mu? Makine zaten yoğurdu. Hamurumuz oldu. Böyle ele yapışmayan ve güzel bir hamur. Şimdi şöyle kabımızın dibine azıcık yağ döküyorum. Böyle bir yemek kaşığı kadar. Onu da şöyle güzelce çeviriyorum ki hamurumuz mayalandığında kenarlarına yapışmasın diye. Kabımıza yapışmasın, alması kolay olsun diye. Başka hiçbir şeyi yok. Şimdi de güzelce bunu streçleyeceğiz ve yine üstünü örteceğiz ve yarım saat mayalanmaya bırakacağız. Yarım saat maya yeter. Evet. Şimdi de böyle üzerine güzelce örtüyoruz ve bırakıyoruz. Şimdi biz kahvaltı yapacağız dostlar. Sevgili dostlar, bakın 250 gram çökeleğim var. 250 gram çökeleğin içine şöyle 100 gram da peynir koyuyorum. Bu peynirimiz yeterli. Bir tane de ne yapıyorum? Yumurtamızı kırıyorum. Şöyle. Ve bir bardak da yoğurdumu döküyorum içine. Böylece tamam. Şimdi içini hazırlıyoruz. Tuz atmama gerek yok. Birazcık pul biber atacağım sevgili dostlar. Yapımımız olduğu için çok atmayacağım. Çünkü çok acı olsun istemiyorum. Şimdi bunu güzelce blenderla yaptığımda görüşeceğiz. Bakın dostlar, birazcık cıvık oldu herhalde bizim ölçümüz. Yoğurdumuz biraz fazla geldi. Onun için ne yapıyorum? Bu kalan peynirlerimi de üstüne ekliyorum. Maydanozlarımızı da incecik, gücümüzün yettiği kadar ince kıyalım lütfen. Ben elimde kıymaya karar verdim. Siz tahtanızda daha küçük kıyabilirsiniz. Bakın dostlar, hamurumuz çok güzel mayalanmış. Şimdi hamurumuzu bezeleyelim. Böyle çok güzel peynirli, farklı ve ama harika bir böreğimiz olacak dostlar. Bakın hamurumuz tam kabar kabar olmuş. Şimdi oradan hamurumuzu, kızım verir misin bana? Hamur, pardon burada. Bir daha söyle. Her şeyi kızımdan. Evet. Her şeye kızımdan istemeye alışmışım. Kızımdan istemek kolay geliyor dostlar. Şimdi böyle ikiye ayırdım. Ne yapacağım? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 bezi bundan çıkacak. 6 da bundan çıkacak. Kaç tane bezimiz oldu? Şu küçük olduğu için şuradan birazcık şundan alalım. Çok güzel oldu. Şimdi şöyle dizelim. Bu biraz kabarsın. Şimdi de ıspanak hamurumuzu. Anne ne ıspanağı? Bu peynirli böreğimizin hamuru kızım. Tamam.
üstünü ört bunu. Ben birazcık nemli silmiştim. Heh, bunun üstünü ört. Tamam. Şimdi havluyla örteceğim. Havluyla değil, şu öbür bezimizle örtelim lütfen. Sofrayı. Evet, şimdi bu böyle birazcık mayalansın. Sevgili dostlar, şimdi bezelerimizi alıyorum ve şöyle güzel güzel açacağım Allah izin verirse. Bezelerimiz dinlendi biraz. Şöyle biraz küçüklerini açayım dostlar, göstereceğim size. Yine 3-4 tanesini aynı anda mı açacaksın? Evet. Çok büyük açmayacağım dostlar. Çünkü biraz aşamalı bir börek olacak. Hem kolay hem de aşamalı olacak. Tereyağını ocakta hafif ısıttık. Bakın hepsini bu şekilde açtık dostlar. Dört tanesini bu şekilde yaptım dostlar. Bakın. Böyle yapıyoruz ve kaldırıyoruz şöyle. Onu ısıtayım mı biraz yağını? Yok, hayır. Ha, şöyle sürerim. Bakın. Böyle 4 tane koyacağız dostlar. Bu 2. 2. Bu 3. Ve bu 4. Bakın dostlar, önce ellerimizle mümkün olduğu kadar şöyle yastılayalım.
Yani elimizle ne kadar çok genişletebilirsek genişletelim. Bu çekim yapıyoruz. Hep şişiyorlar. Evet, benim hamurlar beni çok seviyor dostlar. Güzel şişiyor. Kabarıyorlar yani. İnanın ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben sadece malzemesini koyup yoğuruyorum. Sonra da şöyle gücümün yettiği kadar açmaya çalışıyorum. Yok şu an. Boyu denk oldu inşallah. Şimdi şurası sanki biraz az oldu dostlar. Az koymaya da hiç kanaatim yok. Şimdi şöyle yapacağım bu sefer ki yapışması da tutarak şu şekilde katlayalım. Sonra da bunu bu şekilde katladığımızda şuralarından bükelim şöyle. Ve şimdi de tepsimize yerleştirme zamanı dostlar. Şimdi dostlar şöyle alıyorum ve şu şekilde koyuyorum. Bu şekilde koyuyorum. 3 tane zaten anca sığacaktır. Bakın dostlar bu kadar. Böyle yarım kaşık süt. Yarım kaşık da sıvı yağ koyarak iyicene yumurtamızı karıştırıp yüzüne süreceğiz. Sevgili dostlar bunu yaklaşık bir 15 dakika tepsi mayasında bırakalım. Çok da şişirmeyelim çünkü gene geri sönüveriyor sonra. Şimdi yiyecek olanlara kolay, afiyet olsun diyeceğim inşallah. Bu kadar yeterli. Bana bir dilim börek de vermiyor. Fotoğraf da çektirtmedin ya. Ne olacak, üvey anne de sensin. Ben üvey anne olsam diye karşımda kahve içemezsin.
Ya ne alaka ya? Bir fotoğraf çekeceğim Allah aşkına ya. Basacağım şimdi. Dur basıyorum. Ah, güzel de görünüyor ha. İyi poz ver. Belki kısmetim çıkar, belli mi olur? Ya anne ne mikropsun ya. Hadi bakalım. Sevgili dostlar bakın çok harika oldu. Yapacak olanlar. Allah aşkına çaydan mı vazgeçemedin? Böreğinden mi vazgeçemedin? Böreğimden vazgeçemedim. İkisini aynı anda bırakamadın ya. Birini bırakamadın. İkisi de çok güzeller. Ellerimize sağlık. Şimdi bir tanesini size açıp göstereceğim dostlar. Keseceğim bakalım. Nasıl olmuş göreceğiz. Şu öbür kırmızı saplı bıçağımızla keselim kızım. Bekle. Dostlar şöyle kesip dilimlemeye çalışıyorum. Bakın. Bence harika. Bakın sevgili dostlar şimdi servise çıkaracağım. Ve harika olmuşlar bakın. Şöyle bir tane daha keseceğim buradan. Kat kat ve çıtır çıtır. Bak üstü yumuşacık, içi çıt. Altı da güzel pişmiş bak. Evet her şeyi çok güzel olmuş. Evet. Altını Şöyle göster. Anne biz seninle bazen yayında tartışmasına giriyoruz. Bak altı üstü tam pişmiş dostlar. Ben bir şöyle tadına bakayım ama çok sıcak. Azıcık beklemesi lazım. Evet. Yiyenlere afiyet olsun. Hazırlayanlara. Yapacak olanların eline sağlık. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın. Facebook sayfamızda bizi takip etmeyi unutmayın. Facebook sayfamız Dilek Tut.